Ayın malzemesi lahana. Ülkemizde kelem adıyla da bilinen lahana turpgiller ailesinden geniş kat kat yaprakları olan sonbahar ve kış sebzesi olarak yetiştirilen bir bitkidir. Ben bugün sizlere beyaz lahanadan bahsedecek olsam da her birine ayrı bir bölüm yapabileceğimiz Brüksel lahanası, kara lahana, kırmızı lahana, Savoy lahanası, Çin lahanası ve uzak doğuda sıkça tüketilen bok choy isimli lahana türleri de var. Ülkemizde beyaz lahana küçük, orta, iri ve çok iri olmak üzere 4 kategoride değerlendiriliyor. Hiç nazlı bir bitki değil, çok kolay yetiştiriliyor. O nedenle ülkenin her tarafında rastlayabiliyoruz. Ama özellikle Niğde'nin Bor ilçesi ilk sırayı alıyor. Sadece 100 gramında günlük ihtiyacınızın yarısından fazlasını karşılayacak C ve K vitaminlerine sahip lahana, kendi içerisinde barındırdığı bolca suyla, mineralle şahane bir sebze. Lahananın kendine has o muhteşem tadını öne çıkartabilecek sebzeler, meyveler, havuç, patates, soğan, rezene, kendi ailesinden gelen bütün turplar, limon, elma ve ayrıca mantarların hepsini sayabiliriz. Lahananın aromasını daha iyi hissedebileceğimiz baharatlarsa kekik, kimyon, toz kırmızı biber, muskat, zencefil ve hardal. Son olarak lahananın tadını öne çıkartabilecek proteinler ve diğer malzemelere bakalım. Özellikle kırmızı ette kıyma hafif yağ olursa daha iyi olacaktır. Tavuk eti, işlenmiş etlerden en başta pastırmayı sayabiliriz. Krema, tereyağı ve diğer malzemeler için pirinci, kuru fasulyeyi ve sirkeyi ilk sırada sayabilirim. Evde piştiği zaman genelde burun kıvrılan lahanayla öyle güzel tarifler anlatacağım ki herkes bayılacak, sevmeyenler ilk sırada yer alacak, öyle söyleyeyim. Öncelikle bir lazanya yapacağız. Her şeyle dört dörtlük, kıymasıyla, peyniriyle, sosuyla şahane olacak. Ardından sizi birazcık benim kendi çocukluğuma götüreceğim. Çocukken çok sık yediğim turşu lahanadan yapılan bir lahana aşı, yani lahana aşı yapmayı göstereceğim. Tadı muazzam, görüntüsü falan efsane olacak. Sonrasında tempura yapacağız lahanayla. Çıtır çıtır. Üzerinde böyle haşhaşlar, susamlar falan muazzam olacak. Son olarak yılbaşı sofralarında özel akşamlarda kullanabileceğiniz ızgara lahana üzerinde küflü peynir sosu, elma parçaları, ceviz ve narlarla muazzam bir salata yapmaya göstereceğim. Eda'nın olsun. Hadi başlayalım. Lahanadan muazzam bir lazanya yapacağız. Tabii ki hamur yerine lahanayı kullanacağız. Öncesinde dışındaki kirli yaprakları temizledim, çıkarttım. Altta böyle vuru ya da böyle koyu bir yeri varsa onu da bıçakla kesip alabilirsiniz. Şimdi dıştan bize böyle güzel katmanlar oluşturabilecek büyük yapraklar kopartıyorum öncesinde. Şimdi bunların bazıları çok ince, bazıları kalın. Nasıl kullanacağız? Bu gayet güzel. Mesela burada kalın parçalar var, özellikle birleşme noktaları. Onları bir bıçak yardımıyla kesiyoruz öncesinde. Hepsi aynı kalınlıkta olursa haşlanma ve pişme süreleri de eşit olacaktır. O nedenle kalın parçaları ayırıyoruz. Bu kalın parçaları atacağız mı? Hayır. Biraz bekleyin. İnce yapraklarımızı ayırdık. Bunları birazdan haşlayacağız. Kalınları ise minik minik doğruyoruz ve kıymalı sosun içerisinde kullanacağız. Hepsini güzelce doğradık. Toparlayalım. Öncesinde kıymalı sosumuzu pişireceğiz. Hem de nerede? Düdüklüde. Sizlere muhteşem bir kıyma sos yapmaya göstereceğim. Bu sosu bütün makarnalarınızda da kullanabilirsiniz. Hatta fırında yaptığınız sebze yemeklerinin üzerine de döküp yiyebilirsiniz çünkü muazzam oluyor. İlk olarak düdüklü tenceremizin altını yüksek ateşte açıyoruz ve içerisine birazcık sıvı yağ. Tavanı kaplayacak kadar sıvı yağ koyduk. Sıvı yağımız güzelce ısındı. Hemen kıymayı koyuyoruz. Bakın soğan vesaire değil. Kıymayı koyacağız. Böyle kıymayı tane tane olana kadar iyice kavuracağız. Kıymaların biraz daha kavrulabilmesi için daha büyük bir ocağa aldım. Bütün suyu buharlaştı. Artık bakın çıtırtıyı duyabiliyoruz. Kenarlar tutmaya başladı. Şimdi sebze eklemeye başlayacağız. Öncesinde küp doğranmış soğan, havuç ve bir tane de kapya biberim var. Bir dal da taze kekik. Doğramış olduğum sert lahanaları da ekliyorum içerisine ve karıştırıyoruz. Şimdi sebzelerdeki suyla beraber tavandan degleze olmaya başlayacak kıymalar. O bütün güzel et tadı bol sebzeyle birleşecek. Yani az miktar etle şahane bir sos yapabilirsiniz. Bol sebzeli. Yalnız kokusu var ya muazzam. Bir parça ne atacağız? Tuz. Neden? Sular daha çabuk çıkabilsin diye. Düdüklüde bir şey pişirirken tuzu birazcık dikkatli atmayalım. Düdüklüde bir ürün pişirirken biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü ürün konsantre olmaya başladığı için tuz da konsantre olacaktır. Tadı daha yoğun gelecek. O nedenle düdüklüde yemek pişirirken tuzu daha kontrollü atıyoruz. Şöyle dipleri kazıyın. Bakın kenarları almaya başladık yavaş yavaş. Yavaş yavaş baharatları da ekliyoruz. İçerisine
Toz kırmızı biber ekliyorum. Karabiber ekleyeceğim. Şimdi baharatların kokusu çıksın. Kavuralım. Kavrulmayı görmeye başladık. Şimdi daha koyu kıvamlı bir sos istediğim için içerisine 1 tatlı kaşığı kadar da un ekliyorum. Normalde bir makarna sosu gibi yapmış olsaydım unu eklemeyecektim ama lazanyada katmanlar daha düzgün dursun istediğim için unu da ekliyorum. Çok fazla değil. 1 tatlı kaşığı yeterli olur. 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Tabii ki salçayı kavurmak da çok önemli. Domates rendesi ekliyorum. 2 tane orta boy domates ya da kurduğunuz kavanoz domatesleriniz varsa oradan da yaklaşık böyle 1 su bardağı kadar koyabilirsiniz. Sosun seviyesinde sıcak su ekliyorum içerisine. İçerisinde un olduğu için koyulaşacaktır. Güzelce tabanını, kenarları kazıyın. İşte onlar lezzet parçaları gerçekten. Bu kadar su yeterli olacaktır. Kapağımızı kapatıyoruz. Buhar çıkmaya başlayınca altını kısacağız. Yaklaşık 20 dakika pişireceğiz. Biz de orada beşameli hazırlayalım. Beşamel için klasik tereyağı, un kavuruyoruz ve sütle bağlayacağız. Ama birazcık cıvık bir beşamel yapacağız ve çok az bir beşamele ihtiyacımız var. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Ve 1 tepeleme tatlı kaşığı da unum var. Undan güzel böyle bir kavrulma kokusunu aldık. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü ekliyoruz içerisine. Yani muazzam kokuyor. Bir yandan bu harcın kokusu, bir yandan kavrulmuş böyle un, tereyağı. Yani bu tarif daha pişmeden güzel zaten. Beşamel sosumuzu bir taşım kaynattık. Hafiften böyle koyu salep gibi düşünebilirsiniz. Şimdi içerisine birazcık tuzumuzu ekleyelim. Karabiber ve neydi? Beşamelde olmazsa olmaz muskat. Sosumuz kenarda beklesin. Bunu da şuraya çekelim. Altını daha kısa alalım. Ve lahanalarımızı haşlayabiliriz. Bakalım suyumuz kaynamış. Sıcak suyun içerisine bolca tuz atıyoruz. Ve az önce ayırdığımız büyük parçalı lahana yapraklarını yaklaşık 2 dakika boyunca haşlayacağız. Çok fazla değil. Lahana yapraklarımızı bir süzgecin üzerine alıp hafiften soğutalım. Sosun var ya, kokusu, kıvamı muazzam. Şöyle göstereyim size de nasıl koyulaştığını. Evet, o birazcık dinlensin. Şimdi içerisinde güzel bir de peynir katmanımız var. Süzme peynir kullanacağım. Dilerseniz evdeki bütün beyaz peynir çeşitlerini ya da kalmış kuru peynirleri vesaire kullanabilirsiniz ama yumuşak peynir içeride erime de sağlayacaktır. Hemen peynirime bir tane de yumurta ekliyorum. Birazcık karabiber ve bir çatalla eziyorum. Peynir karışımım da hazır. Artık lazanyayı oluşturabiliriz. Evet, biraz zahmetli ama sonuca bayılacaksınız. Şimdi öncesinde fırına girebilir bir tepsinin tabanına birazcık kıymalı sostan koyuyoruz. Tabana kıymalı sos koyduk. Şimdi bir kat haşlanmış lahana. Eşit bir katman oluşturduk. Şimdi tekrar kıyma. Şimdi kıymanın üzerine birazcık peynir bırakalım. Hemen araya birazcık rendelenmiş kaşar peyniri de koyalım. Katmanlar arasında birleşmeyi sağlayacak. Ve tekrar lahana. Hafiften böyle bastırabilirsiniz. Son kata da kalan kıymalı harcımızı koyduk. Yani toplamda 3 katımız oldu. Kıyma, lahana, kıyma, peynir, lahana, kıyma, peynir, lahana, kıyma. En son beşamel ve kaşar koyacağız. Ne tarif yaptım be. Sonra kalan kaşar peynirlerini de koyuyoruz. Fırın sıcak mı? Sıcak. 200 derece fanlı fırında kızarana kadar. Gördünüz değil mi? Nasıl böyle oynuyor. İnanılmaz. Güzel kokuyor ve çok da sıcak. Biraz dinlensin, sonra tadına bakalım. Yani buna güzel demek yeterli olmayacak. Adı lazanya ama bence bu lazanyadan çok çok farklı bir yemek. Çünkü o makarnadan beklediğiniz şeyler burada yok ama daha fazlası var. Katların arasında birazcık daha kıtır gelen lahanalar.
kıymalı sosun o vuruculuğu, araya koyduğumuz peynirler, erimişler ve en üstten gelen yumuşacık beşamel ağzınızı inanılmaz sulandıran şahane bir yemek haline almış. Yani bir umami bombası diyebilirim buna. İçerisine acı koyabilirsiniz, baharatı arttırabilirsiniz. Size bırakıyorum bundan sonrasını. Evet, şahane malzemeleriniz vardı ama malzemeleri kaçırdıysanız nerede bulabilirsiniz? Tabii ki açıklamalar kısmında bütün tariflerimizin malzemeleri var. Bir sonraki tarife geçebiliriz. Sıradaki tarifimizin adı lahana aşı. Sizi çocukluğuma götürmek istiyorum. Öyle çocukluğumdan kalmış olan lezzeti sizinle de paylaşmak istiyorum. Aslında tabii ki lahana aşının hafiften böyle göçmen versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yapması çok pratik. Tenceremize birazcık sıvı yağ koyuyoruz ve bolca soğan. Ben bir tane iri kuru soğanı küp doğradım. Soğanlara bir parça tuz atıyorum. Soğanlar yumuşamaya başladılar. Şimdi içerisine yaklaşık yarım kilo kadar lahana turşusu ekliyorum. Benimkisi biraz gördüğünüz gibi kırmızı bir lahana turşusu. Neden? Çünkü acı biberde beklemiş bir lahana turşusu. Sizler normal sade evinizde kurduğunuz şahane turşulardan kullanabilirsiniz. Tabii ki suyunu güzelce süzdüm ve ufak ufak doğradım. Lahanalardan böyle cızırtı duymaya başlıyoruz. Artık iyice suyu gitti, yağla birleşti. İçerisine bir çay bardağı yıkanmış pirinç ekliyorum. Her yerde göremezsiniz ama eğer koyarsanız tadı çok daha güzel olacaktır. Yarım çay bardağı da bulgur. Ben bulgur yıkar mıyım? Tabii ki yıkamam. Çok fazla kavurmayacağız. Şimdi bu aşamada içerisine süt de eklenen versiyonları var ama onlar genelde normal lahanadan. Eğer ki ekşi lahana ile yapıyorsanız ben sütü tavsiye etmiyorum çünkü sütü bir anda kesecektir. Su koyacağız, tavuk suyu koyabilirsiniz, hiç problem değil. Suyu çekmeye başlayınca içerisine orijinalde kaymak koyuyoruz ama ben bu sefer birazcık krema koyacağım. Sonra üzerine de toz kırmızı biberle işi bitireceğim. Bakalım suyunu çekmiş mi? Böyle ekşi kokular beni bitiriyor. Neredeyse dibinde hiç su kalmamış. Şimdi içerisine yarım su bardağı krema ekliyorum ve karıştırıyorum. Kremayı güzelce içerisine karıştırdık. Şöyle düzleyelim. Altını kapatıyoruz. Bir 10 dakika dinlendirip üzerine birazcık yağda toz kırmızı biber yakıp tadına bakacağım. Eski günlere götürdü beni gerçekten. Muazzam gözüküyor, muazzam kokuyor. Ve tadına bakacağım. Çok sıcak. Yavaş yavaş gidiyoruz yukarı doğru. İddia ediyorum. Yani yapımı bu kadar kolay, lezzeti bu kadar yüksek. Çok nadir yemek vardır. Gerçekten o turşunun ekşiliği. Zaten özellikle böyle turşu kavurması biliyorsanız oradan gelen ekşiliği hissedebilirsiniz. İçerisinde böyle bir sütlü pilavla birleştiğini varsayın. O da bir kremamsı dokusuyla beraber ağzınızı yumuşatıyor. Ve ekşi, hafif tatlı, acı dokunuşla da üzerindeki acı yağ ile beraber de tam bir yemek. Şöyle kar yağdığını hayal edin. İçeride bu yemeği yiyorsunuz. Muhteşem bir akşam geçireceksiniz. Garantisi benden. Geçelim diğer tarife. Lahana öyle güzel bir sebze ki kavurmaya geliyor, haşlamaya geliyor, sotelemeye geliyor, kızartmaya geliyor, ızgara yapmaya geliyor. Yani yapabileceğiniz tüm pişirme tekniklerine lahana uygulayabilirsiniz. Canınız böyle farklı bir atıştırmalık istediğinde ya da sofrada değişik bir kızartma görmek istediğiniz zaman işte bu tarifi yapabilirsiniz. Öncelikle lahanamızdan böyle geniş parçalar keseceğiz. Şimdi dıştaki yapraklar tabii ki bakın bunlar çok güzel kızartmaya uygunlar. Mümkün olunca bu tarz parçaları çıkartacağız. Geriye kalan parçalarınızı tabii ki yemeklerinizde ve salatalarınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Lahanalar hazır. Sıra geldi tempura harcına. Kullanacağımız tüm malzemelerin soğuk olması lazım. Hatta un bile soğuk olursa çok daha iyi bir sonuç alabiliriz. Öncesinde bir parça tuz atıyoruz unumuza. Hemen yumurtayı içerisine kırıyorum ve soğuk sodayı ekleyerek karıştırıyorum. Hızlıca karıştırdım. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı haşhaş, bir tatlı kaşığı susam, bir tatlı kaşığı da kimyon tohumu.
Ve artık lahanalarımızı kızartabiliriz. Ocakta birazcık sıvı yağ ısıttım. Çok derin olmasına gerek yok. Böyle fritöz gibi olmasına gerek yok. Herhangi bir kızartmayı yaparken yanda da bunu değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir parmak, bu da bir değil iki, bir parmak kalınlığında yağ kullanacağız. Şöyle elinizi batırın, güzelce fazlasını süzdürün ve nazikçe yağın içerisine bırakın. Kenarlarda böyle altın sarısı kızarmayı gördük. Şimdi bunları bir havlu peçete üzerine çıkartacağım. Hafif kuruduktan sonra da bir parça tuz geçeceğim üzerine. Çünkü içerisindeki lahananın hiç tuzu yok. Nasıl oldular ama? Şahane gözüküyorlar. Birincisi kızartırken daha koyduğumuz o kimyonun kokusu hemen ortalığı sardı. Hafif bir susam kokusu var. Tabii ki haşhaş daha çok görsellik ve çıtırlık için. Tadına bakayım. Mükemmel. Yani şu an restoranım olsa menüye koymuştum. Gelen misafirlere ilk ikram edeceğim şey bu olurdu. Kaplamanın çıtırlığı içerisinde lahana tamamen pişmiş ama hiç böyle aşırı yumuşamamış. O da neredeyse çıtırlaşmış. Son andaki tuzu mutlaka siz de koyun. Çünkü ağzınıza ilk attığınızda güzel bir tuzla damağınız açılıyor. Çıtırlıkla beraber çok daha iyi hissediyorsunuz. Limon dengesi şahane. Ağzınızda bir yandan güzel bir kimyon tadı, susam tadı ve çıtır çıtır haşhaşlarla muazzam bir tempura oldu. Şimdi daha da muazzam olan bir ızgara salata yapalım. İşe lahanaları ızgara yaparak başlayacağız ama dilerseniz ızgara yapmak yerine çok sıcak bir fırında da bu işlemi yapabilirsiniz. Öncelikle lahananın bu birleşme yerini kesmemiş olacağız ve oradan böyle güzel dilimler keseceğiz. Bunları çok kalın da kesebilirsiniz, çok ince de kesebilirsiniz. Bu pişirme süresini ve kızarma oranını etkiler. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben tam orta boy keseceğim. Bir elma dilim gibi. Benim için 2 parça yeterli. Şimdi ben bunun üzerine birazcık tuz ve zeytinyağı koyup sıcak ızgarada ters düz pişireceğim. Gördüğünüz gibi lahanalarımı çok yüksek ateşte her üç yönünü de öncesinde sağını, solunu ve arkasını da pişirdim. Artık lahana bakın kendini bırakmaya başladı ama hafiften hala diri. Tamamen yumuşaya kadar pişirmeyeceğiz. Biraz diri kalacaklar ama çok da güzel böyle içerisinde işlemiş şu anda bir ızgara tadı var. Bunu şimdi bir tabağa alacağım. Birazcık tabakta dinlendireceğiz. Ben de o arada sos malzemeleriyle diğer malzemeleri getireceğim. Sos için çok az malzeme ihtiyacımız var. Çok güzel böyle bir mavi küflü peyniri kullanacağız. Dilediğiniz şekilde bir mavi küflü peynir kullanabilirsiniz. Bir tane limonun suyun içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar peynir koyuyoruz. Çok az sıcak su ekleyeceğim içerisine. Ve bunları blenderdan geçireceğim. Sosum gayet güzel bir salata sosu kıvamını aldı. Çok güzel, akışkan. Dilerseniz burada içerisine birazcık tuz ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim çok fazla. Zeytinyağı da koymadım çünkü neden? Peynirin bir yağlılığı var. Lahanaları yağladık, ceviz kullanacağım. O yağ yeterli olacaktır. Şimdi bileşenlerimiz çok basit. Peynirli sosumuz var ve kırmızı elmamız var. Çok ince doğradım kırmızı elmaları. Güzel limonlu bir suyun içerisinde beklediler. Onlarda güzel bir ekşilik oluştu. Şimdi şuraya hafiften bir havlu peçete üzerine çıkartalım. Süzülsünler. Kavurduğum cevizler ve narla birlikte sunumunu yapacağım. Muhteşem sunumuyla ızgara lahana salatamız hazır. Aralardan sosu döktüm. Yanına birazcık tatlılık versin diye elma, nar, çıtırlığı da cevizlerden alacağız. Güzel bir taze kekik süslemesiyle de işi bitirdim. Şimdi bir tadına bakacağım. Mesela bu böyle sofraya geldi. Yanında böyle ızgara tavuğu hemen hayal ettim. Hindiyi hayal ettim. Şimdi yerken de öyleymiş gibi düşüneceğim. Çünkü bu böyle güzel bir kutlama sofrasında çok iyi gider. Dilerseniz böyle fazladan sosla dökebilirsiniz.
Kalan sosu kesinlikle yanına servis edin. Bir şeyi bandırabilirsiniz ya da birazcık daha üzerine döktüğünüz zaman ağzınızda inanılmaz bir patlama yaratıyor. Özellikle o hafif ızgara tadı, o yağın hafif dumanlanmış, tütsülenmiş tadı, içerisine giren o sert peynir tadı bir anda elma ile narla ağzınızda yumuşayan çok dengeli bir salata olmuş. Dediğim gibi bunu sofraya getirin. Özellikle kutlama sofrasına herkese büyük büyük paylaştırın. Şahane bir sunumu var. Yanına ne isterseniz servis edebilirsiniz ya da bunu tek başına da böyle bir ara sıcak gibi ya da böyle bir soğuk gibi, salata gibi de kolaylıkla tüketebilirsiniz. Bu yılın son malzemesi olarak sizlere lahanayı anlattım. Birbirinden lezzetli, şahane 4 tane tarif verdim. 4'ünü de mutlaka deneyin. 4'ü de birbirinden lezzetli. Ayın malzemesi bölümlerinin yorumlarını mutlaka okuyorum ve inanılmaz hoşuma gidiyor. Çünkü sizlerin sebzeye ya da farklı malzemelere karşı olan bakış açısını, ön yargısını birazcık da olsa kırdığımı, onlara karşı sempati beslediğinizi görmek beni çok çok mutlu ediyor ve bunun için de inanılmaz bir motivasyon kazanıyorum. Bir sonraki yılın ilk ayın malzemesi bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.